Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Bu modelimizin ilmek sayısı 12. Her model 12 ilmekten oluşmaktadır. Modeli tamamlamak için artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Ben sizlere iki model üzerinden anlatımımı yapmaya çalışacağım. İki model için 12, 12, 24 artı 5 ilmek daha ilave ettim. 29 tane model için ilmeğim var. İki model için birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Toplamda 31 ilmekle model anlatımıma başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırası. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Öncelikle 5 ilmek ters örüyorum. Bu 5 tane tersler ara modellerimiz oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördükten sonra ana modelim için 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 12 tane ilmeğimi bitirmiş oldum ve birinci modeli burada örmüş olduk. Tekrar ikinci modele geçiyorum. Ara modelim için 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Ana modele geçtiğim zaman 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artı 5 tane ilmeğimiz vardı modele dahil olan. Bunu da burada 5 ters örerek modeli tamamlıyoruz. 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de ördüm ve modelin birinci sırasını ön yüzde tamamlamış olduk. Arka yüze geldiğim zaman arka yüzde ilmeklerimi, kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzde 5 tane ters ilmeğim vardı. Şimdi burada 5 tane düz olarak görünüyor. Biz bunların birinci ve beşinci ilmeklerini düz örüyoruz. Birinci ilmeği düz örüyorum. Ortadaki 3 tane düz olan ilmeği tekrar ters örüyorum ki ön yüzde haroşa olması için. Bir düz ördüm, 3 ters, 5. ilmeği de düz olarak ördüm. Arka yüzde devamlı bu şekilde örülecek. Ana modele geldiğim zaman ön yüzde 7 tane düz örmüştüm. Şimdi 7 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ters ördüm. 7 tane ilmek ters ördükten sonra ikinci modelim için tekrar burada 5 tane düz ilmeğim var. Bunun bir tanesini ilk baştaki birinciyi düz örüyorum. 2, 3, 4. ilmekleri ters ördüm. 5. ilmeği tekrar düz olarak örmüş oldum. Ön yüzde düz ördüğüm 7 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Şimdi 5 tane tekrar düz ilmeğim var. Ara modelimdeki ilmekler. Birinci ilmeği düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3. 5. ilmeği de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra ikinci sırayı arka yüzde tamamladık. Modelin tekrar ön yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tekrar 5 ilmek ters olarak devam ediyorum. Ön yüzde bu ilmeklerimiz 5 tane olan ilmeklerimiz hep ters olarak örülmeye devam ediyor. 2, 3, 4, 5 ilmek ters.
Şimdi burada artık modelimizi şekillendirmeye geldik. 7 tane düz ilmeğim var. Öncelikle 3 tane düz ilmeğin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Arkadaki üçüncü ilmeği sağ şişimle ön yüzden alıyorum. Diğer 2 ilmeği de sol şişimle arka yüzden şöyle alıp yerlerini değiştiriyorum ve bir çapraz yaptım. Tekrar bu arkadan getirdiğim üçüncü ilmeği sol şişime bırakıyorum. 1 ve 2. ilmekleri birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Kalan 3. ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Bir tane artırma yaparak ilmek sayımı tekrar tamamlamış oldum. Ortadaki bir tane yani 4. ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. Burada 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bunların da şimdi yerlerini değiştiriyorum. 1 ve 2. ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Arkadan 2. ilmeği sağ şişimle alıyorum. 1. ilmeği de sol şişimle ön yüzden aldım ve bir çapraz yaptım. Şimdi bu 2. ilmeği tekrar şişime bıraktım. Bunu tek başına düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmekle arkasındaki 3. ilmeği de birlikte düz örüp kestim. İlmeklerimizi burada hem eksiltmiş olduk hem de artırmayla ilmek sayımızı tekrar tamamlamış olduk. Birinci model bittikten sonra tekrar ikinci modele geçiyorum. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci modele geldim. Tekrar 7 tane düz ilmeğim var. Baştaki ilk 3 ilmeğin yerlerini değiştirmem gerekiyor. 3. ilmeği sağ şişimle aldım. 1 ve 2. ilmekleri de sol şişimle arkaya getirdim. Tekrar şişime bırakıyorum. 1 ve 2. ilmekleri yer değiştirdiğim ilmekleri ikisini birlikte düz örüp kesiyorum. Arkasındaki ilmeği de düz ördüm. 2 tane ilmeğim oldu. Artırma yaptım. Tekrar 3'e çıkarttım. Ortada kalan 4. düz ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Sağında solunda artırma yapıyoruz. Tekrar bir kez daha artırma yaptım. Kalan 3 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum şimdi de. 2. ilmeği sağ şişimle ön yüzden, arka yüzden alıyorum. 1. ilmeği de sol şişimle ön yüzden alıp yerlerini değiştirdim ve bir çapraz yaptım. Şimdi tekrar şişime bırakıyorum. Bu baştaki içe aldığım ilmeğimi düz olarak tek başına örüyorum. Arkaya getirmiş olduğum ilmeğimi ve 3. ilmekle birlikte bunları da düz örüp kestim. Burada da modelimi şekillendirmiş oldum. Kalan artı 5 ilmeğimi de ön yüzde ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı ön yüzde örüp tamamladım. Örgümün 4. sırası arka yüzündeyim ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi tekrar arka yüzde 5 tane ilmeğim vardı. Ön yüzde ters ördüm. Bunları arka yüzde tekrar 1. ilmeği düz örüyorum. 2, 3 ve 4. ilmekleri ters örüyorum. 5. ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Ana modele geldiğim zaman artırmış olduğum ve kesmiş olduğum ilmekleri arka yüzde sadece ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Ve yine 5 tane ilmeğime geldim. 1. ilmek düz. 2, 3 ve 4. ilmekler ters. 5. ilmek tekrar düz. Devam ediyoruz. Ana modele geldiğim zaman tekrar 7 ilmek ters. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Son 5 ilmeğe geldim. Birinci ilmeğim düz. 3 ilmek ters. 5. ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra birinci modeli 4 sıra şeklinde örüp tamamlamış olduk. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. İkinci modelimizle devam ediyoruz. İlk sırada başlıyoruz tekrar. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk modelimizi örmüş olduk. İkinci modele geçiyorum. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasında ön yüzde ördük. İkinci sıra arka yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 tane ilmekten birincisini düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 7 ilmek ters. 'Tekrar diğer modele geldiğim zaman bir düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kalan diğer ilmekleri de ilk modelde örmüş olduğumuz gibi örelim ve arka yüzü de tamamlayalım. Modelin ön yüzünde ikinci modelin 3. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi modeli şekillendirme yapıyoruz. 7 tane düz ilmekten ilk baştaki 3 ilmeği şöyle alıyorum. 3. ilmeği sağ şişimle ön yüzden, 1 ve 2. ilmekleri de sol şişimleye arka yüzden bir çapraz yaptım. Şöyle tekrar buraya bıraktım. Öndeki ilk ilmekle arkasındaki ikinci ilmeği birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Kalan 3. ilmeği de tek başına düz ördüm ve burada ilmek sayım tekrar 2'ye düşmüş oldu. Bir defa artırma yapıyorum. Ortadaki düz ilmeğim yani 4. ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yapıyorum. Son kalan 3 tane ilmeğimin de yerlerini değiştirmem gerekiyor. İkinci sıradaki ilmeği sağ şişimle arka yüzden, birinci sıradaki ilmeğimi de sol şişimle arkaya aldım. Çapraz yaptıktan sonra baştaki ilk ilmeği düz olarak tek başına örüyorum. Ortaya aldığım ilmek ve 3. düz ilmeğimi de düz olarak örüp kestim. Bu şekilde şekillendirmemizi de yapmış olduk. Kalan diğer modelde de aynı şekilde örüp bu sıramızı da tamamlayalım. Modelin 3. sırasında ön yüzden ördük. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada öncelikle bir düz örüyorum. 3 ilmek ters,
Tekrar bir ilmek düz. Ara modelimizi örmüş olduk arka yüzde. Ana modelimizi arka yüzde hep ters olarak örmeye devam ediyoruz. 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters ilmeğimi de ördüm. Kalan diğer ilmekleri de aynı şekilde arka yüzde örüyoruz ve ikinci modelimizin de 4. sırasını tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de angora tarzı bir iple örerek hazırladım. Çok şık, çok da güzel oldu. Orta kalınlıkta iplerle, bebe yünleriyle de çok güzel bu modeli yelek, hırka olarak değerlendirebilirsiniz. Hem çocuk örgüleri hem de yetişkin örgüleri için 4 sıradan oluşan güzel bir örgü modeli. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Bu model için 2,5 numara şiş kullandım. Angora tarzı bir ip bu. İnce, tiptikli bir ip. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.